Önce Sudan, şimdi Yemen. Her iki ülke fiili olarak ikiye bölündü. Sudan'da yaşananları daha önce anlatmıştık. Peki Yemen'de neler oluyor? Yeni bir devlet mi doğuyor? Yıllardır bitmek bilmeyen bir savaşın içindeki Yemen'deyiz. Bu savaşın ortasında bir grup çıkıp ülkenin haritasını adeta yeniden çizdi. Yemen denince akla hemen Husiler geliyor olabilir ama ülkenin doğusunda gözlerden uzak çok daha farklı bir kriz patlak verdi. Bahsettiğim grubun adı Güney Geçiş Konseyi, yani kısaca GGK. Önümüzde Aralık 2025 tarihli bir harita var. Aslında tek başına bütün hikayeyi anlatıyor gibi. Ülkenin güney tarafı tamamen tek bir renge boyanmış. O renk, yıldırım gibi bir operasyonla Yemen'in en büyük vilayetlerinden ikisini, Hadramut ve El Mehra'yı ele geçiren konseyi temsil ediyor. Hükümete bağlı güçleri bu devasa topraklardan sürdüler ve böylece bir zamanlar ayrı bir devlet olan Güney Yemen'in neredeyse tamamında kontrolü sağlamış oldular. Şu bayrağı hayatınızda ilk kez görüyor olabilirsiniz. Yemen'de çekilen bu görüntüde silahlı militanlar kutlama yapıyor. Sağda ülke bayrağındaki renkler var ama mavi üçgen içindeki yıldız işaretiyle bunun Güney Yemen bayrağı olduğu anlaşılıyor. Kameralarımızı ülkenin petrol deposu olan Hadramut'a çevirelim. Güney Geçiş Konseyi milisleri 3 Aralık'ta bu bölgeyi ele geçirdi. Hatta Aralık 2025 itibarıyla güneydeki 8 vilayetin tamamında kontrolü ele aldılar. Peki saldırılar neden buraya doğru oldu? Çünkü burası Yemen topraklarının 1/3'ünü oluştururken petrol rezervlerinin tam %80'ini barındırıyor ve ayrıca denize kıyısı var. Güneyde olması da ayrı önem taşıyor. İşte tam da bu nokta kritik. Çünkü bahsettiğimiz konseyin kontrol ettiği alanlar kıyı tarafında. Kızıldeniz'e açılan kapı diyebiliriz. Bizzat Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen bu yapı bağımsızlığını ilan edip yeni bir devlet kurma arayışında. El Nahyan ailesi aslen Güney Yemen'den gelen bir aşiret. Bunu çok önemsiyorlar, bu bağları. Bu ilk duyulduğunda kulağa çok abartılı bir durum gibi geliyor ama gerçekten önemsiyorlar. Orayı bir ata toprağı olarak görüyorlar. Bu tabii ki oraya yatırımlarının tek nedeni değil ya da Güney Geçiş Konseyi ile ilişkilerin tek nedeni değil. En temel ilişkileri Güney Geçiş Konseyi'nin yönettiği bölgenin jeostratejik olarak inanılmaz önemli bir alan olması. Emirliklerin bölgedeki hamlelerini anlamanın en doğru yolu nerelere müdahale ettiğine bakmak. Orta Doğu ve Afrika'da özellikle kıyı ülkelerinde devlet dışı aktörleri desteklediklerini göz önüne alırsak bölgede bir limanlar imparatorluğu kurma hedefleri bir gerçek. Bugün fiilen ya da dolaylı biçimde Yemen, Eritre, Etiyopya, Somaliland ve Sudan hattında askeri varlık kurmuş durumda. Bu liste tesadüfi değil. Tamamı Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Hint Okyanusu bağlantısının kilit noktaları. Aden ve Sokotra gibi stratejik limanların kontrolüyle Bab el-Mandeb Boğazı'nın güvenliği kendisinin deniz ticareti ve bölgesel nüfuzu açısından kritik önemde. Buna bir de İran'ın Kızıldeniz ve Arap Yarımadası çevresinde artan etkisini dengeleme hedefi ekleniyor. Kendisinin Kızıldeniz'e doğrudan kıyısı yok ama saydığım ülkelerdeki askeri ve lojistik hat sayesinde fiilen Kızıldeniz'in en etkili aktörlerinden biri haline geliyor. Diğer bir sansasyonel durum, bütün bu askeri üslere ve onların geçiş noktalarındaki taşıyıcı üslerine radar sistemleri koyuyorlar ve bu aslında hem hava savunma sistemleri hem de surveillance radar dediğimiz, yani takip radarları oluyor ve Sokotra'dakilerin de İsrail radarları olduğu söyleniyor. Kontrol edilen limanlar sadece ticaret için kullanılmıyor. Gerektiğinde askeri üs, lojistik merkez ve operasyon üssü işlevi görüyorlar. Yani liman dediğimiz yer kriz anında doğrudan bir güvenlik tesisine dönüşüyor. Aslında bütün o bölgeyi, yani Kızıldeniz'in ucu, Bab el-Mandeb ve Basra Körfezi'nden gelen Hint yolu. Bütün bu bölgeyi aslında bir jeopolitik kapital, sermaye olarak görüyor Birleşik Arap Emirlikleri ve bu çok normal. Buralar çok kıymetli geçiş yolları. Hem ekonomik koridor olmak anlamında hem lojistik geçişler anlamında. Ve buradaki bazı limanlar Dubai'nin aksine doğal olarak yüksek büyüklükteki gemilere ev sahipliği yapabilecek limanlar. Mesela Dubai limanının bir denizaltıya ev sahipliği yapması için belli inşaat süreçlerinden geçmesi gerekti ve şu an bunu yapabiliyor. Ama Aden limanı öyle bir liman değil. Moka limanı öyle bir liman değil. Onlar doğal olarak iyi durumda limanlar fiziksel olarak ama şu anda Yemen'deki siyasi süreçler nedeniyle kullanılamıyorlar. Emirlikler bu varlığı yalnızca sahadaki güçle değil,
Devlet dışı aktörlerle ikili savunma ve güvenlik anlaşmalarıyla da tahkim ediyor. Askeri eğitim, istihbarat paylaşımı, lojistik destek ve ortak operasyonlar sayesinde yerel aktörler Abu Dhabi'ye bağımlı bir güvenlik mimarisinin parçası haline geliyor. Bütün bu hamlelerin merkezinde tek bir kavram var: bağlantı. Emirlikler Körfez'le Kızıldeniz'i iki ayrı güvenlik alanı olarak görmüyor. Aksine bu iki hattı tek bir stratejik bütün olarak okuyor. Bir yandan istikrar dili kullanırken diğer yandan kendisine bağımlı bir güvenlik mimarisini adım adım inşa ediyor. Bugün Körfez'de yaşanan bir güvenlik krizi doğrudan Kızıldeniz'i etkiliyor. Kızıldeniz'deki bir askeri hareketlilik de Körfez'e yansıyor. Birleşik Arap Emirlikleri bu geçiş yollarını ve bu ekonomik koridorlarını, su yollarını yönetmek istiyor. Bu en temelde onun bir siyasi ekonomik projeksiyonu. Tarih boyunca Birleşik Arap Emirlikleri limanlar ve ticaretle meşruiyetini kazandıran, güçlenen bir devlet olmuş. Bu hep böyle. Dönem dönem direndiği dış unsurlara da bu şekilde direnmiş. Mesela İngiliz literatüründe uzun süre onlar korsan olarak geçmişler. Çünkü kendi su yollarını korumak istemişler Hindistan'dan işte o tarafa gelen İngiliz gemilerine karşı. Bu onların aslında bir yerleşik kültürü. Bunlar denizci milletler, yani lojistik şeyleri ön planda, çıkarları. Ama şu an gelinen noktada Birleşik Arap Emirlikleri yalnızca kendisine en yakın, yani kendi su yollarını değil, etrafındaki unsurları da ele geçirmek istiyor. Bu bir projeksiyon. Limanlar ciddi ekonomik kazanç sağlıyor ve onlara büyük bir manevra alanı açıyor. Abu Dhabi açısından özellikle Yemen sahası Müslüman kardeşlerle bağlantılı gördüğü El Islah gibi İslamcı yapıların sınırlandırılması gereken bir alan. Bu arada nasıl İsrail İran'ı bahane ederek bölgede at koşturuyorsa emirlikler de ihvan üzerinden aynısını yapıyor. Hatta Müslüman kardeşlerle mücadele noktasında ortak hareket ettiklerini görüyoruz. Yemen'in güneyindeki gelişmelere geri dönersek konseyin ilerlemesinin ardından diplomatik kulisler hareketlendi. Batılı diplomatlarla bir araya gelen Güney Geçiş Konseyi temsilcileri ülkenin bir daha asla birleşmeyeceğini açıkça ifade ederek bağımsız bir devlet ilanı için hazırlıklarını hızlandırıyor. Konsey yetkilileri Kuzey ve Güney Yemen'in tek bir devlet olduğu 1990 birleşme sürecinin artık tarihe karıştığını savunuyor. Kritik kırılma tam burada yaşanıyor çünkü 2017'de bağımsız bir Güney Yemen devleti kurma amacıyla yola çıkan bu yapı artık uluslararası meşruiyet peşinde koşuyor. İngiltere merkezli The Times'ın haberine göre grup üyeleri İsrail'e saldıran İran destekli Husilere karşı ortak bir cephe oluşturma teklifiyle İsrail yetkililerle temas kurdu. Perde arkasında ise çok daha büyük bir hamle yatıyor. Konseyin bağımsızlık sonrası İsrail'i tanıma sözü vererek İbrahim anlaşmalarını genişletmeyi hedefleyen Başkan Trump'ın teveccühünü kazanmaya çalıştığı iddiası var. İsrail basınına şöyle bir haber düştü. O da Güney Geçiş Konseyi diyor ki İsrailli yetkililere, eğer siz bizi tanırsanız ayrı bir devlet olarak biz de sizi tanıyacağız ki zaten 2020'de Abraham anlaşmaları ilk yapıldığında o dönemki liderleri Güney Geçiş Konseyi'nin bu anlaşmaları desteklediğini söylemişti. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin sponsorluğunda bir grup bu. Yemen sahnesine uzaktan baktığımızda herkesin anlayacağı bir tablo varmış gibi. Mesela Husiler İsrail'e saldırdığında birçok yerde sanki bunu tamamen Yemen'in işi olduğunu söyleyenler vardı. Yani Husilerle Yemen'i bir tutuyorlardı. Ancak durum böyle değil. Bir tarafta İran'ın destek verdiği Husiler, diğer tarafta Suudi Arabistan öncülüğünde hareket eden ve uluslararası alanda tanınan hükümeti savunan güçler mevcut. Diğer tarafta da Birleşik Arap Emirlikleri destekli silahlı bir aktör var. Ancak tüm bunlar bile sahadaki karmaşıklığı anlatmakta yetersiz. Suudi Arabistan ve emirlikler zamanında beraber harekete geçerek Yemen'e müdahale etmişti. Husi karşıtı cepheyi oluşturmuşlar ama zamanla tek bir irade ya da ortak bir gelecek tasavvuru etrafında toplanamadılar. Aynı hedefe yönelmiş gibi görünen bu yapı farklı ideolojilere, çıkar hesaplarına ve bölgesel önceliklere sahip oldu. Bu gruplar zaman zaman Husilerle savaşırken zaman zaman da kendi aralarında silaha sarılmaktan çekinmiyor. Yalnızca birbiriyle savaşan iki grup değil, yani çok komplike bir harita var Yemen'de. Çok fazla küçük milis grup var. O milis grupların destek gördüğü dış güçler var. Ve Birleşmiş Milletler'in müdahalesinin ve kurumsal bir çözümünün giderek zorlaştığı bir yere gidiyoruz. Ve İsrail'in işte dahil olması, Husilerin tam aksi bir siyasi naratifle Güney Geçiş Konseyi'nin devreye girmesi hem toplumsal huzuru çok etkiliyor,
Çünkü yani bölünmüşlük toplumun her alanına yansıyor Yemen'de. Hem de çözümü biraz daha imkansız bir noktaya getiriyor gibi gözüküyor. Bu nedenle Yemen'de cepheler sabit kalmıyor. Dün aynı hatta duran aktörler bugün birbirini rakip olarak görebilir. Güneydeki ayrılıkçı eğilimler, aşiret dengeleri, dış desteklerin yönü ve yerel güç mücadeleleri sahadaki ittifakı sürekli olarak aşındırıyor. Ortak düşman algısı bu çatlakları geçici olarak örtüyor fakat ortadan kaldıramıyor. Bu denklemin güney ayağını anlamadan ülkede olup biteni çözmek mümkün değil. Peki Güney Geçiş Konseyi derken kimden bahsediyoruz? Nihai hedefleri ne ve nasıl oldu da sadece birkaç yıl içinde Güney'in tek hakimi haline gelebildiler? 1990'da Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesi onlara göre Güney için beklenenin aksine bir eşitlik getirmedi. 1994'te patlak veren iç savaş Güney'in ağır yenilgisiyle sonuçlanmıştı. Bu tarihten sonra Güneyli elitler sistem dışına itilmiş, ekonomik kaynaklar merkezileşmiş ve Güney halkı kendisini siyasi olarak dışlanmış hissetmeye başlamıştı. Zamanla bu durum Kuzey tarafından sömürgeleştiriliyoruz algısını doğurdu. Birkaç yıl önce dönemin devlet başkanı Mansur Hadi, Aden valisi olarak görev yapan Aydarus Zübeydi'yi görevden alınca sürecin fitili ateşlendi. Bu durum Aden sokaklarında kitlesel protestoları beraberinde getirdi. İşte Güney Geçiş Konseyi 2017'de söz konusu protestoların ortasında doğdu. Zübeydi 26 kişilik bir konsey ilan ederek kendisini Güneylilerin iradesini ve çıkarlarını temsil eden yeni bir otorite olarak konumlandırdı. Kısa sürede yalnızca bir siyasi yapı olmaktan çıkıp Güney Yemen'in en etkili askeri ve idare gücüne dönüştüler. Onları harekete geçiren, onlarca yıla yayılan bir kırgınlığın ve bastırılmış bir kimlik arayışının ürünüydü. Grubun nihai amacı 1990 öncesi sınırlara sahip bağımsız bir Güney Yemen devleti kurmak. Bu hedef müzakereye açık bir talep olarak değil, vazgeçilmez bir kırmızı çizgi olarak görülüyor. Bu gücün arkasındaki dış destekçi ise Birleşik Arap Emirlikleri. GGK'ya bağlı silahlı unsurları eğiten, donatan ve finanse eden başlıca aktör konumunda. Zaten bahsettiğim bu askeri yapı da büyük ölçüde Abu Dhabi'nin güvenlik vizyonuyla uyumlu şekilde hareket ediyor. GGK'nın Arabistan ve Emirlikler destekli Husi karşıtı cephe içindeki konumuysa oldukça karmaşık. Bir yandan Başkanlık Liderlik Konseyi'nin bir üyesi olarak resmi yapının parçası sayılıyorlar. Diğer yandansa kendi bağımsızlık ajandasını ilerletmek için sık sık merkezi otoriteyi hiçe sayan adımlar atıyorlar. Mevcut sistem içinde meşruiyet kazanırken ayrılıkçı hedefi sürekli diri tutuyorlar. Yani hangi senaryo gerçekleşirse gerçekleşsin, konsey kendisini oyunun dışında bırakmıyor asla. İdeolojik duruşlarının diğer ayakları da bu ana hedeflerini destekler nitelikte. GGK laik ve milliyetçi bir kimlik çiziyor. Özellikle Müslüman kardeşlerle bağlantılı gördüğü Islah Partisi'ne karşı sert bir tutum sergiliyor. Kendini güneyde düzeni sağlayan, El-Kaide bağlantısı yapılara karşı mücadele eden ve yolsuzlukla anılan merkezi yönetime alternatif oluşturan bir güç olarak konumlandırıyor. Zübeydi, Yemen'de fiili durumun zaten kuzey ve güney olarak ikiye ayrıldığını, bunun kabul edilmesi gerektiğini savunuyor. فوض الرئيس عدل الزبيدي بإعلان استقلال الناقل وإعلان الدولة الفيدرالية اليوم 7 ديسمبر 2025. Konseyin hep siyasi ayağını konuştuk. Peki askeri kapasitesinde durum ne? GGK'nın Güney Silahlı Kuvvetleri olarak adlandırdığı askeri yapı klasik anlamda tek merkezden yönetilen bir ordu değil. Daha çok emirliklerin finansman, eğitim ve silah desteğiyle bir araya getirilmiş, bölgesel birliklerden oluşan bir ağ söz konusu. 2025'teki genişlemelerle asker sayısının 100 bini aştığı değerlendiriliyor. Bu da onları Yemen sahasında Husiler dışındaki en güçlü silahlı aktörlerden biri haline getiriyor. Mesela Aden ve çevresinde iç güvenliği sağlayan güvenlik kemeri güçleri fiilen polis ve istihbarat rolü üstleniyor. Hadramut'taki Hadrami elit güçleri ve Şevve'deki Şevvani elit güçleri özellikle terörle mücadele ve alan kontrolü görevlerinde öne çıkıyor. Kızıldeniz hattında kurulmuş olan ve ağır silahlarla donatılan devler tugayları ise GGK'nın en vurucu unsurlarından biri. Bu tugayların komutanı Ebu Zara el-Muharrami'nin GGK yönetimine katılmasıyla birlikler doğrudan konseyin kontrolü altına girmiş durumda. Buna ek olarak 2015'te Husilere karşı savaşan yerel Güneyli milislerin büyük bölümü zamanla bu daha organize yapılara entegre edildi. Aden ve Mukalla gibi liman kentlerindeki polis ve sahil güvenlik birimleri de fiilen GGK'nın parçası haline geldi. Konsey resmi bir silah envanteri yayınlamıyor tabii ki.
Ancak açık kaynakları, saha görüntülerini ve raporları inceledik. Bazı önemli detaylardan bahsedelim. Envanter 3 ana kanaldan besleniyor. Hükümet güçlerinden ele geçirilen silahlar, emirlikler kaynaklı doğrudan tedarikler ve Yemen genelinde yaygın olan yerel kara borsa hafif silahlar. Hadramut'ta ele geçirilen T-55 tankları, emirlikler Straight Group zırhlı personel taşıyıcıları, Straight Spartan ve Amerikan yapımı Cayman mayına dayanıklı zırhlı araçlar GGK envanterinde. Yakın zamanda da ellerinde emirlikler tarafından tedarik edilen Çin yapımı 155 mm'lik AH-4 obüsleri görüntülendi. Bu silah belki size tanıdık gelebilir çünkü emirlikler Sudan'da orduya karşı savaşan hızlı destek kuvvetlerine de aynı topçuları vermişti. GGK'nın elinde çok derin hava savunma sistemleri, savaş uçakları ya da uzun menzilli füzeler yok. Askeri doktrini, yüksek hareket kabiliyeti, zırhlı koruma altındaki piyade unsurları, teknik araçlar ve ele geçirilmiş topçuyla alan tutma ve iç güvenlik üzerine kurulu. Tüm bu askeri gücüyle son zamanda aksiyon alması bazılarını huzursuz ediyor. Sudan'daki hareketlenmenin ardından Yemen'de yaşanan son gelişmeler Suudi Arabistan'ı memnun etmedi. İşte dananın kuyruğu da burada kopuyor. Çünkü bu hamleler Yemen'de müttefik gibi görünen iki gücü yani Emirlikler ve Arabistan'ı vekalet savaşıyla burun buruna getiriyor. Riyad yönetimi tarihsel olarak birleşik bir Yemen'den yana. Konseyin tam bağımsızlık hedefini desteklemiyor. Özellikle Suudi Arabistan'da yaşadığı bir hegemonya rekabeti var Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Birleşik Arap Emirlikleri'nin hedefi kesinlikle Yemen'de ya da Orta Doğu'nun başka bir yerinde hegemon güç olmak değil. Hali hazırdaki hegemon güce istediği ölçüde muhalefet edip kendi hegemonyasını istediği alanlarda kurmak. Esed'le görüşülecek mi? Bunu yapmak. Afrika boynuzunda farklı bir yapılanma oluşacak mı? Bunu idare etmek. Güney Yemen'de farklı bir yapılanma oluşacak mı? Bunu idare ederken Suudi Arabistan'ın Yemen'deki diğer oluşumlarıyla ilgili planlarına engel olmak, değiştirmek. Yani ben sadece Yemen'i yöneteyim ya da Afrika boynuzunu yöneteyim gibi bir hegemonya algısı yok Birleşik Arap Emirlikleri dış politikasının. Hali hazırda devam eden savaşlar ya da çatışmalarda kendi unsurlarına manevra alanı açmak. Yani yeni hegemonya alanları açmak. Dahası Arap Emirlikleri'nin Güney Yemen'de artan nüfuzundan rahatsızlık duyuyor. Bu rahatsızlık yalnızca diplomatik söylemle sınırlı kalmıyor. Riyad, GGK'nın etkisini dengelemek amacıyla Hadramut ve El Mehra gibi Doğu vilayetlerinde Ulusal Kalkan Güçleri adı altında kendi vekil yapılarını oluşturmaya başladı. Bu durum Yemen sahasında dikkat çekici bir tablo ortaya çıkarıyor. Aynı Husi karşıtı cephede yer alan iki körfez müttefiki sahada fiilen rekabet eden iki farklı gücü inşa ediyor. Şimdilik bu rekabet daha şiddetli bir çatışmaya dönüşmüş değil. Ancak çıkarların çakıştığı alanlar genişledikçe bu gerilimin daha açık bir güç mücadelesine evrilme potansiyeli her geçen gün artıyor. Türkiye'de Suudi Arabistan gibi birleşik bir Yemen'den yana. Türkiye'nin aslında Yemen'le ilgili politikası en başından beri merkezi hükümeti desteklemek üzerine kurulu. Temel dış politika söylemi, bütün girişimler böyle. İşte Husiler Körfez ülkelerine saldırıda bulunduğunda bunun Körfez güvenliğini riske attığını söyledi Cumhurbaşkanı bir açıklamasında. O nedenle Türkiye'nin aslında temel düsturunun Yemen'in bütünlüğünü ve bölünmezliğini savunmak olduğunu biliyoruz. Yani bu noktada bir çağrı var. Özellikle eğer Güney Geçiş Konseyi işte İsrail'le normalleşip Yemen'in belli topraklarında İsrail radar sistemlerinin yerleştirmesine vesaire izin verirse daha net bir söylem olur diye düşünüyorum Türkiye'nin dış politikasında. Ama temelde Ankara'nın hedefi Yemen'in istikrarlı ve merkezi yönetim tarafından idare edilen bir devlet olması. Öte yandan konsey saldırıya geçtiğinde karşı tarafta Seyun şehrini savunan cephede Riyad destekli Hadramut Aşiretleri İttifakı vardı. Sağda da taraflar arasındaki ipler kopma noktasında. Emirlikler destekli güçlerin komutanı Ebu Ali el-Hadrami, aşiretleri yabancı ajandalara hizmet etmekle ve Güney'in bağımsızlığını sabote etmekle suçladı. Karşı tarafın Müslüman kardeşlerle bağlantılı olduğunu iddia ediyorlar. Suudi destekli aşiret lideri Amr bin Habriş ise Güney'in bağımsızlığını reddediyoruz. Dışarıdan gelen her türlü askeri güce namluyla karşılık veririz dedi. Aşiret lideri ayrıca Suudi Arabistan'a acil müdahaleye çağırdı. Aşiret kaynaklarına göre güneydeki bu operasyonun asıl sebebi
Emirliklerin petrol bölgesini ele geçirme hedefiyle ilgili. Daha da önemlisi Hadramut'u Suudi sınırına bağlayan o kritik çöl yollarını ve tesisleri ele geçirerek Riyad'ın tedarik hattını boğmak. Mevcut süreçte Yemen'deki denklemin geri dönülemez bir noktaya evrildiğini görüyor. Husi tehdidine karşı kurulduğu iddia edilen o büyük koalisyon artık bir bakıma çöktü. Güney Geçiş Konseyi'nin son yıldırım harekatı Yemen'in devlet yapısına vurulan en ağır darbelerden biri oldu. Artık karşımızda sınırları başkent Sana'dan ya da Aden'den değil, dış aktörlerin başkentlerinden çizilen parçalı bir yapı var. Kuzeyde İran'ın desteklediği Husiler, güneyde ise Emirlikler ve Suudi Arabistan arasında paylaşılamayan bir nüfuz alanı. Riyad ve Abu Dhabi kağıt üzerinde müttefik, diplomatik masalarda dost, ancak Yemen çöllerinde birbirlerinin boğazına sarılan iki rakibe dönüşmüş haldeler. Ayrıca Sudan'da yaşanan senaryonun neredeyse birebir kopyası burada sahneleniyor. İki ülke resmen dış ellerle bölünüyor. Önce Sudan, şimdi Yemen. Her iki ülke fiili olarak ikiye bölündü. Sudan'da yaşananları daha önce anlatmıştık. Peki Yemen'de neler oluyor? Yeni bir devlet mi doğuyor? Yıllardır bitmek bilmeyen bir savaşın içindeki Yemen'deyiz. Bu savaşın ortasında bir grup çıkıp ülkenin haritasını adeta yeniden çizdi.